Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anı biriktirmenin farklı bir yolunu göstereceğim. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere beraber Cuk Journal günlüğümü dolduracağız. Defteri geçen yıl eşim hediye etmişti. Ne için kullanacağımı bilememiştim. Anılar için çok güzel olacağını düşündüm eski tarzda olduğu için. Defterin kapağına tek tek harflerini kestiğim Cuk Journal yazısını yazmak istedim. Bu olayın zaten en güzel yanı bu harfleri yapıştırmak ama kesmek ayrı bir zorluk. Mesela şöyle örnek vereyim. Bizim paketli ürünlerimizin çoğunda J harfi kullanmıyor kimse. Bu J harflerini bulurken özellikle çok zorlandım. Burası defterin giriş kısmı. Aslında burayı başta yapmamıştım. Başlarda şöyle anlatayım. Önce nişanlımla alakalı bir sayfa yaptım. Sonra düğünümle alakalı. Sonra dedim ki başı neden boş bıraktım ben deyip başa döndüm. Kendimle alakalı bir şey yapmak istedim. Mesela daha önce küçük bir deftere resim yapıyordum. O iki defterden böyle sevdiğim sayfayı kopardım. Onları yapıştırmak istedim. Bu ara Lego çiçeklere sarmıştım. Hemen bir tane ondan yapıştırdım. İşte daha önceden yaprak üzerlerine resim yapıyordum. Bir tane böyle küçük oraya güzel gidebilecek bir şey yapıştırdım. Kitap ayracı çok yapmayı seviyorum ve aslında hala yapıyorum. Bir sürü kitap ayracım var ama nedense bundan bıkmıyorum. Hemen dedim bir tane kitap ayracı yapıştırayım. Köşedeki o nasıl tarif etsem? Sol üstteki kapak ıslak mendil kutusunun kapağı. Ben kapağın altına kendi adımı soyadımı yazmak istedim. Hani kendime ait olduğu için ama videoda görünsün istemediğim için mesela onun üzerine direkt Lena Art Studio yazacağım ama iç kısmında kendi kişisel adım yazıyor olacak. Bir arkadaş fikir vermişti aynı şekilde. Hani demişti o da içine resimlerini yapıştırabilirsin hani bu şekilde açıp kapamak güzel durabilir defterde demişti. Gerçekten hoşuma gitti. Zaten ileride bir iki sefer daha yaptım bu şekilde. Yapıştırdığım şeyleri geri dönecek olursak yıllar önce bir instant fotoğraf makinesi almıştım. Onun içinden çıkan bir sticker vardı. Sonunda onu kullanabileceğim bir yer buldum. Fotoğraf çekmeyi sevdiğim için onda da öyle bir anı gibi orada kalsın istedim. Tabii malum film fiyatları pahalı olduğu için artık kullanamıyorum makineyi ve o kadar severek almıştım ki bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Ne kadar pahalı olabilir ki diyebilirsiniz. Yani ben makineyi aldığımda filmin tanesi 1 liraya falan geliyordu. Şu anda onlu kutusunu 500 liraya satıyorlar. Yani artık siz kendiniz hesap edin. Artık böyle fotoğraf makinesi antika gibi köşede kaldı öyle duruyor. Bu uzaylı sticker ile alakalı da bir şey söylemek istiyorum. En yakın arkadaşım düşünce yapımından kaynaklı bana uzaylı derdi. O yüzden oraya da öyle bir şey yapıştırmak istedim. Bu arada şıp sevdi sakızlarına bayılıyorum. Muhtemelen sona doğru bir tane de şıp sevdiğiyle alakalı bir sayfa yapacağım. Kitap okumayı seviyorum. Kedileri seviyorum. Biraz doğal olarak her insanda olduğu gibi gezmeyi de seviyorum. Hemen onlarla ilgili şeyler yapıştırdım. Bu sayfada da aslında ilk yaptığım sayfa buydu. Deneyimimi attığım ya da deneyim denmez aslında acemiliğimi attığım ilk sayfa bu oldu denebilir. Nişanımla alakalı şeyler yapıştırdım. Tabii mesela bunu bir poşet üzerinden bulmuştum. Oradan direkt kestim yapıştırdım. Yani bu sayfadaki en büyük işte acemiliğim çok böyle büyük nesneler yapıştırmışım. Bundan dolayı hani defterin başında da olduğu için biraz böyle kaba oldu. Yani videonun sonunda zaten o kaba duruşunu size gösteririm. Biz aile arasında bir nişan yapmıştık. Hani buna nişan mı deniyor, söz mü deniyor ben ona da tam algılayamıyorum. Kafam karışıyor durumda. İsteme oldu. Sonra zaten yüzükler takıldı. Öyle ekstra bir salon tutulup da öyle düğün havasında bir şey olmadı. Aile arasında bir şey yapmıştık. Bu tül mesela şalımın tülüydü. Minik kurdeleyi yapıştırmaya çalıştım üstüne. Tabii çok zor durdu. Bayağı uhu döktüm üzerine. Birazcık onu beklettim sabaha kadar. Öyle artık yerinde durdu. Nazar boncukları da aynı şekilde nişan tepsimden de. Bunlar zaten nişan çikolatalarım. Zaten çok yer kapladı dediğim bunların çiçekleriydi özellikle. Sayfayı kapattığımda doğal olarak bayağı kaba durmaya başladı. Problem olur mu ileride bilmiyorum. Bakalım yani ilk kez zaten böyle bir şey yapıyorum. Ama iyi ki de yapıyorum dedim. Gerçekten böyle şeyler çok biriktiriyordum ben. Yani o çikolatalar bir kavanozun içinde yıllarca buzdolabında durdu. Açıp yemeye bile kıyamamışım.
Ve buna üzüldüm çünkü o çikolatalar gerçekten güzel bir pastaneden alınmıştı. Kaliteli bir çikolataydı. Bozulması beni bayağı üzdü. Keşke dedim yeseydim bari mideme gitseydi. Nişan pastamı en yakın arkadaşımla beraber yapmıştık. O yüzden onu da ayrı olarak bir fotoğrafını yapıştırmak istedim oraya. Bu sayfada düğün için olan işte pembeli kırmızılı artık elimde ne varsa onlardan yapıştırmaya çalıştım. Fotoğraf çekimindeki fotoğrafları seçtim özellikle. Onlar daha çok hoşuma gitti. Zaten elimde 3 ayrı tarihi var. İşte fotoğraf çekimi, kınamın olduğu ve düğünümün olduğu. Bunlar hep ayrı günlerdi ve kınayla düğünüm arasında da birazcık zaman farkı vardı. Tabii bir yandan iyi oldu. En azından çok yormamış oldu. Bu sayfa çok içime sinmedi açıkçası. Buraya da kızım için bir sayfa yapmak istedim. Özellikle sarıyı çok seviyor. Onunla ilgili bir şeyler olsun dedim. Hediye gelen kıyafetlerin etiketleri vardı böyle ayıcıklı. Ben dedim bunları atmayayım lazım olur defterime yapıştırırım demiştim. Gerçekten tam güzel de oldu burayı. Çok beğendim. Bu sayfayı çok beğendim. Çok içime sindi. Keşke bir de konuşabilsem. Bu ara nedense hep böyle kelimeleri birbirine yatıp kelimeleri farklı söylüyorum. Harflerin seslerini farklı söylüyorum. Neden böyle bir şey oldu anlamıyorum. Yani o kadar kitap okuyorum. Elimden gelince dikkat ediyorum ama yine olabiliyor. Yani video içerisinde de olmuş olabilir. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Ferrari etiketi ne alaka, niye yapıştırdınız derseniz o da yine bir kıyafetin yanında geldi. Yani kıyafetin markası mı Ferrari tam onu bilmiyorum da hani kıyafette de zaten Ferrari yazıyordu. Çok hoşuma gitti dedim onu da yapıştırayım. Bu ayıcıkların köşelerine yapıştırdığım nazar boncukları da aynı şekilde nişan tepsimden çıkardığım nazar boncuklarıydı. Onları da dedim burada değerlendireyim. Sağ alt köşedeki o çilekli evde mesela hediye gelen bir battaniye paketinin üzerinde vardı. Hemen onu kestim yapıştırdım. Zaten Cuk Journal yapmaya karar verdiğimden beri ne varsa topladım. Ev bir ara zaten sanki çöplüğe dönmüş gibi oldu. Özellikle çalışma masamın olduğu yer. Video sonunda neredeyse bir pirit bitirdim. Bu kırmızı sağdaki piriti bitti yani neredeyse. Ve evet duramadım. Kendimle alakalı bir sayfa daha yapmak istedim. Yeşillerle dolu. Yani Lay's yemeği çok seviyorum. Baktım çok güzel bir rengi var. Hemen dedim bunu kesip defterime yapıştırmalıyım. Arka plan olarak çok güzel oldu bence. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben kafama göre yapıştırmıyorum ama önceden mesela yapıştırmadan önce bir taslak çıkartıyorum. Hani neyi nereye yapıştırayım, hangi şekilde daha güzel durur diye. Ondan sonra yapıştırmaya başlıyorum. Bazı arkadaşlar yani direkt hiç düşünmeden yapıştırıyorlarmış. Hani dedim o da tabii takdir edilesi bir şey ama ben o kadar şey yapamam yani. Rahat olamam. Kafamın içinde bir düzeni oturtmam gerekiyor. Resimleri seçerken yine sevdiğim şeyleri seçmeye çalıştım. Mesela gökyüzünü, bulutları izlemeyi çok seviyorum. Uzayla alakalı, evrenle alakalı çok şeyleri sevdiğim için özellikle bu iki resmi tercih ettim. Yine şıp sevdi. İşte kitapları seviyorum diye ben bir kitaplarla alakalı bir kısım yapmak istedim. Daha sonra animelerle alakalı stickerlar ayarladım. Köşede zaten görüyorsunuz. Onları en son tabii stickerları genellikle en son yapıştırmaya çalışıyorum. Sanki başta yapıştırınca bir kafa karışıklığı oluyor. Çünkü büyük olmadıkları için sanki en son yapıştırılsa daha güzel duruyor. Kedileri sevdiğimi söylemiştim. Yani daha önceden yaptığım böyle bir resmim vardı. Başta bir kıyamadım ama sonra dedim defterimde daha güzel duracak. Yani yoksa dosyanın içinde boş boş dedim duracağına defterimde güzel bir yer kaplasın, edinsin istedim. Bence gayet de güzel yakıştı. Bu resmi de yaprağı yapmıştım ama ne yaprağıydı bilmiyorum. Çünkü arkası biraz tüylüydü. Yapıştırıcı sürüp yapıştırdım ama umarım dökülmez diye dua ediyorum. Şu anlık bir şey yok ama bakalım. Hemen elimde olan işte sevdiğim karakterde olan anime karakterlerinden yapıştırmaya başladım. Çünkü daha artık yapıştırabileceğim büyük bir şey kalmadı. Eti Karan ve Eti Negro'yu da çok seviyordum. Onları da yapıştırayım diye kesmiştim daha önceden ama nereye yapıştıracağımı bilemedim. Çünkü sayfada çok doldu bir de şey yapamadı. Sayfa düzenine uymadı. Dedim artık onları başka bir şekilde yapıştırırım sonra da. Bu sayfada genel haliyle böyle oldu. Benim içime sindi bayağı. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Evet, herkesin kafasında Joke Journal dendiğinde çöp günlük diye geçiyor ama bu herkesin bakış açısına göre değişebilecek bir şey bence. Mesela dediğim gibi mesela Şıp Sevdi çok seviyorum ben. Yıllardır biriktiriyordum.
Hemen dedim bununla ilgili bir sayfa yapayım. Şimdi görsel açısından güzel şeyler. Şimdi çizimi seven insanlar beni anlıyordur. Bu tarz şeyleri biriktirmeden edemiyor insan. Normalde Juke Journal yapan arkadaşlar varsa muhtemelen benim şu an Juke Journal yapmadığımı söyleyebilirler. Çünkü hani oradaki tamamen etraftan bulduğun şeyleri kafana göre kendi işte görselliğine göre nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapıştırmakla biraz alakalı ya da o günün özeti gibi. Ben birazcık daha farklı düşündüm açıkçası. Daha önceden zaten elimde biriktirdiğim şeyler vardı. Onları yapıştırmak yani anılarımla alakalı şeyler yapmak istedim. Muhtemelen de zaten bu şekilde devam eder. Şimdi sevgililerle alakalı şunu da söylemeden edemeyeceğim. O sıra konuştuğum için geçti altyazı olarak yazdım. Eski paketlerin içeriği daha büyükmüş. Resimler daha büyük, daha geniş. Ama yeni olan şıp sevdilerin görsellerini daha küçük yapmışlar. Muhtemelen içeriği küçültmüşler. Bu da böyle bir bilgi olsun. Bu Pikachu ne alaka derseniz kızıma aldığımız ilk helyum balonuydu. O da patlatınca ben de atmaya kıyamadım. Böyle bir şey yapmak istedim. Simetrik yapıştırmak istemiştim ama kaydırma yapmışım tam olmadı. Defterin son halini göstermek istedim. Toplam 7 sayfa yaptım. Gülen yüz olan kısımlarda bilgilerim yazdığı için kapattım. Onu o gülen yüzleri sonradan çıkaracağım. Neden var diye sorgulamayın diye söylemek istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda buluşabiliriz. Nisan ayı da yaklaşıyor. Muhtemelen bundan sonraki videom Nisan ajanda süsleme videosu olur. Onda görüşmek üzere. Hoşça kalın.